Evet, 15 dakika beklemeli bir periyottan sonra normal pasaport kontrolünden geçip normal dışarıya Midilli'ye artık girmiş bulunuyoruz. Beni mi çektin sen? Tanem yaşına kaç dedin? Baba bekle. 11 dedim. Şimdi şöyle bir trenleri var. Bu tren Molivos'tan kalkıp Petra'ya gidiyor. Burada otobüsün fiyatları. Aynı ya. %90 aynı. Aşağı yukarı aynen. Ama orada Yunan salatası 7 euroydu. Burada mesela 8,5 euroymuş. Aynı ekinen yine 6 euro. Altılısı 33'lük tanesi. Yani bir tanesi 33'lük, 6 tane var. Yani tanesi 1 euroya geliyor. Bunun büyüğü de vardı. Evet burada. Burada da 6,68'miş. Dörtlüsü. 500 milim ama o. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza Sağ- hepiniz hoş geldiniz bu arada. Saat şu anda 6:47. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidiyoruz. Dikili'yi geçtik. Ayvalık'a yaklaşık bir 25-30 kilometremiz falan kaldı. Türker gördüğünüz gibi devrilmiş bir vaziyette yatıyor. Bugün bir önceki sakız videosunda nasılsa aynı şekilde işte Midilli'de ne kadar harcadık, feribot biletlerine ne kadar verdik, otele ne ücret ödedik, araç kiralamaya ne kadar verdik, neler yedik, ne kadar ödedik, bunların hepsini tek tek video içerisinde anlatacağız. Bir de bu sefer Kozmos'dan vize alırken birkaç ufak tefek pürüzler yaşadık Schengen vizesiyle ilgili. Ama bunlar çok önemli tabii ki de. Hani bilmeyenler için, özellikle ilk kez gidenler için bunlar çok önemli. Video içerisinde Yahya büyük ihtimalle bunların hepsini tek tek size anlatacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok önemli burası. Aynen, yani biraz sıkıntılı oldu ama sağ olsunlar bayağı yardımcı oldular. Bunları da tek tek video içerisinde bahsedeceğiz. Şimdiden size iyi seyirler. Limana doğru geçiyoruz. Limanda görüşürüz. Tekrardan orada açarız kaydı. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi limana geldik. Türker'leyiz. Hemen size şöyle göstereyim. Şimdi şu karşısı Turyol ve Jalem Tur yazan yerden ilk baş geldiğinizde buradan biletlerinizi check-in ettirmeniz lazım. Burada check-in ettirdikten sonra işte sıraya giriyoruz, check-in ettiriyoruz. Check-in ettirdikten sonra şöyle bir sıramız var tekrardan burada da. Liman sırası. Şu anda bekliyoruz, biz de ortalardayız. Buradan normal liman vergimizi ödeyeceğiz. Ondan sonra da içeriye gireceğiz. İçeride pasaport kontrolünden sonra işte feribotumuza bineceğiz. İçeride eğer Dati Free'yi çekebilirsem tekrardan bir Dati Free'yi çekeceğim. Fiyatları, şu günün güncel fiyatlarını çekip koyacağım. Ne kadar ödedin 4 kişiye? 4 kişi değil. Türker 7 yaş altı diye. Türker 7 yaş altı diye ücrete tabi değil. 3 kişiye 600 lira, toplam 600 lira para ödedik. Yani kişi başı 200 TL. Hadi. Evet, şimdi Setur Dati Free'deyiz. 17 Temmuz itibariyle Dati Free'deki güncel fiyatlar. Sigaralar. Efendim oğlum? Evet, arkada evet arabalar falan var. Hayır, şu anda değil, dönüşte alabiliriz. Çikolataların fiyatları bunlarmış. Baba lütfen. Baba lütfen. Otelde oynayacağım ya. Evet, Marlboro'nun fiyatları 3 karton Marlboro 51 euroymuş. Şurada bunlar 2 karton. 2 karton 36 euro. Tek karton 20 euro. Meşhur patlatmalılar 23 euro. 3 karton var burada. 63 euroya tekabül ediyor. Muratti 14 euroymuş. Şöyle sigara fiyatlarını çekeyim komple.
Ortalama paketler anladığım kadarıyla 14 euro ile 23-24 euro civarlarında, karton yani bir karton 10 adet. Fiyatlar değişiyor. Evet, burada Red Label, yüzlük Red Label'ın fiyatı 19.50'ye düşmüş, 20 euro. Bu da Black Label'ın fiyatı 32 euroymuş. Şöyle yine çekelim. Dimple var burada, 35 euro. John Bar varmış, 10 euro. Sert bir viski bu. Jim Beam 21 euroymuş. Yani Jim Beam'in barbunu 18,5 euro. Şöyle alayım. Ballantines yüzlük 18 euroymuş. Chivas 34 euro. Yüzlük yine 1 litre. Fiyatlar bu şekilde. Rakılara bakalım. Tekirdağ 21,5 euro yüzlük. Bildiğimiz Gold serisi 2 tane de bardaklı 32 euro. Normal bardaksızı 31 euroymuş. Yine rakının Ferzan serisi 28 euro. Yeni seri 20 euro. Absolut 18 euro. Böyle fiyatlar. Burada vodkalar var. Tekilalar. 19 euro civarlarında. Uzolar burada 12,5 euroymuş yüzlük. Martin 12,5 euro. Martini ben mesela bunu, şu Martini yani elimle gösterdiğim Martini Sakız'dan ben 11 euroya almıştım. Tabii Datiferi'den değil, Sakız'da bir mağazadan. Böyle ikili rakı setleri varmış. Efe Gold. 2 tane yüzlük 42 euro. Efe'nin şöyle yaş üzümü var. 39 euroymuş. Yeni rakının tanesi 21 euro. Beylerbeyi göbek var. Şöyle 2 tane yüzlüğün fiyatı 54 euroymuş. Parfümler, yani parfümlerin Türkiye'deki fiyatlarıyla neredeyse buradaki fiyatlar aynı. Çok bir fark yok yani. Libre mesela işte 133 euro. Bakın şöyle. Hipnoz varmış burada 132 euro. Dior. Dior'un tabi çeşit çeşit de bunlar EDP, EDT'leri ayırmışlar burada da fiyatları. Ama mesela EDP 200 milim Dior'un 185 euroymuş. Şu arkadaki olması lazım. Evet bu. Evet 15 dakika beklemeli bir periyottan sonra normal pasaport kontrolünden geçip normal dışarıya Midilli'ye artık girmiş bulunuyoruz. Şimdi otelimize doğru geçeceğiz. Otelde hemen şöyle göstereyim. Yakında. Şu yoldan, şuradan yani. Sola doğru döndüğümüzde hemen sağ tarafta. Orayı da göstereceğim zaten. Çok yakın. Evet arkadaşlar. Otele geldik. Hemen zaten şurada feribottan indik. Böyle direkt otelimizin girişi burası. Şöyle yukarıya doğru çıkartayım. Direkt merkezde bir otel. Arabayı kiralamaya da abisin yeri ben internette baktım şurada bir yerde miydi ya? Gel Türkiye. Hayatım kredi kartını isteyebilirler. Tamam. Gel Türker. Bakalım Yahya nasıl anlaşacak. Çok merak ediyorum. Merhaba. Yahya. Yahya daha önce zaten internet üzerinden
aracı kiralama yapmıştı. Ödemesini de yapmıştı. Burada sadece birkaç prosedür var. Onları tamamlıyor. Dizel Skoda Rapid verildiler. Normalde benzinli almıştım ben, dizel verildi. Tamam. Okey. Ne diyor? Bekleyin. Burada diyor. bekleyin diyor. Benim manyak İngilizcem ne var ya, ortalığı alt üst ettim. Herkese Türkçe anlatıyorum. Keşke onu çekseydim otelde, bir adam şey muhabbeti vardı. Ben arabayı alacağım, geleceğim. Ama adam ne dedi? Tamam dedi, sorun değil dedi, akşam istersen gel dedi. Sorun değil de. Abi sonra tanemle yarıldık o esnada. Gülüyorduk sana. Adama eyvallah, teşekkür ederim dedim. Bir şey değil diyor. Gayet de iyi bence Türkçe biliyor ya. Ya böyle memlekette Yahya dükkanlara şey diye giriyor ya. Selamünaleyküm diye giriyor. Yani bir iki tanesine girmişliği vardı. Yok. Şaka şaka. Ama girer yani, ben biliyorum. Kesenize bereket dediğim oldu. Evet, oldu. Şimdi arabayı burada her detayına kadar çekeceğiz. Sakızı çünkü başımıza geldi. Arabanın yan tarafını vurmuşlar. Bilmiyoruz günahları boyunlarına. Biz arabayı yanaştırdığımızda direkt kız arabanın vurulmuş yerine doğru geldi. Kasten yapıldığını düşünüyoruz ama günah da almak istemiyorum. Daha önce çünkü başka arkadaşlarımızın da başına böyle bir şey gelmiş. Sizin de Efendim bilginiz oğlum? olsun. Araba hareket. Şimdi araç Evet. geldi mi her tarafını çekeceğim. Sizin de aklınızda olsun. Siz de böyle araç teslim aldınız mı her tarafını böyle bir detaylı çekim videoya alın ki teslim ettiğinizde herhangi bir şey olduğunda mesuliyet kabul etmemek adına siz de videoyu göstermiş olursunuz. Ya ispat her etmek yerini, amacıyla. her yerini biz de her yerini çektik. Demek istedim yani, biz de her yerini çektik ama arabanın gerçekten önünde bir vuruk var. Ufak da olsa yani, böyle taş vuruğu gibi. Belki de şöyle hani gelip bilerek bile yapmış olabilirler biz yokken arabanın başında. Tamam. Araba bu. Evet, şimdi yola çıkacağız. Yola çıkacağımız için nereye gideceğiz ilk baş? Onun bir koordinatını belirleyelim, ona göre çıkalım. 11.30'da teslim edecekmişiz. Tamam. Yani şöyle, biz saat 10'u 48 geçe aldık ama hani adam dedi 11.30'da teslim edersiniz 2 gün sonra. Hayatım, neymiş bu? Limonos Manastırı'na gidecekmişiz ilk baş. Şöyle göstereyim. Bu listeyi de arkadaşlar gene açıklama bölümüne ekleyeceğiz sizler için. Orada detaylı bir şekilde yazıyor. Sizin için de kolaylık olur. Gitmek isteyenler için, düşünenler için bu listeyi direkt koyacağız. Bu haftan gidiyordu. Limenos Yunanca'da çayır, mera anlamına geliyormuş. Burası Bizans döneminde kurulmuş. Osmanlı işgaliyle de kapatılmış 1462'de. Gayet. Dur bakalım, Türker kim bu? Kim o? Bilmiyorum. Kime benziyor? Kimse benzemiyor. Kimseye benzemiyor mu? Tamam. Gel. Manastırı güçlendirmişler. Ne taraftan gidiyoruz? Ne taraftan? Çökmesin diye. kurulmuş buraya. Gördün mü? Manastırı Güçlendirme Derneği. Emine'nin müthiş yine esprileri. Ne taraftan gidelim baba? Sağ. Böyle bir girelim. Evet. Sağ taraftan gidiyoruz. Ama buralar hep kilitli herhalde. Girilmiyor. Ama burada müze mi ne varmış böyle mi? Evet, bir tane müze var zaten. Aa bu kapı açık. Ha, burası normal satış yeri. Şöyle market var. Burası biraz şeye benziyor. Ben açıkçası Mardin'deki Darüzzafaran Manastırı'na biraz benzettim. Yani ama bu bayağı büyük. Orası da büyüktü de burası sanki daha büyük gibi geldi bana. Burada bu nasıl bir yere ben... Burası kilisesi. İkinci katta. Tamam, evet.
Yukarılara kadar resim yapmışlar hep. Evet, Türker her zamanki gibi takılıyor. Bu taraftan baba. Bu taraftan gidelim mi? Evet. Burada merdiven var. Ha, bir saniye, bir saniye. Evet, bunu doğudakiler çok kişi bilir bunu. Amma güzel güzel bir geç bak. Kes. Şöyle de göstereyim. Acele et baba. Ay. Aa, bu da ne? Yukarıları burada, yukarıları betonlamışlar. %90 çökmüş yapı ya da çökecekken restorasyon görmüş. Şurası mesela bildiğin çöküyor resmen. Bunlarla tane biliyor musun ne? Bak bunların hepsi çakmak taşı diyorlar da bunlar kesici taş. Eskiden tabii sen şimdi de bilmiyorsun da ne patos ne de biçerdever var yokmuş. Bunlarla insanlar işlerini görüyormuş. Şöyle at arabası var orada. Gibi bir yerde mi? Evet bir tane. Gördüm. Bu arada sesi geliyor. Hemen buradan gidelim. Ana kuşu. Hemen buradan gidelim. Hadi bak. Buralar şöyle göstereyim de yani buraların da hani çökme tehlikesi var belli. Yani çoğu artık ahşap, tahta Anneciğim oraya bak. hepsi çürümüş vaziyette. %90 burayı da restorasyon yapacaklar. Şu taraflar zaten çökmüş gibi. Asıl müzesi var da müzesinde video çekmek yasakmış. Çektirmediler yani. Bayağı tarihi şeyler var müzesinde. Aslında Osmanlı dönemine ait daha çok şeyler var. Ha, Osmanlı döneminde Çünkü de evet. Arapça yazılar var. Eskiden burası matbaa olarak da kullanılıyormuş bildiğim kadarıyla. Çünkü birçok şeyin üzerine yazmışlar böyle deri tarzı. Daha eski böyle kağıt ama daha değişik karışımlı olan şeylerin üzerine yazmışlar. O şekilde de kullanıyorlarmış. Ama Osmanlı döneminden kalmış belli yani. Birçok şey Arapça. Ücretine gelince, müzenin ücretine gelince Türker'den almadılar. Herhalde 7 yaş altından almıyor. Üçümüzden aldı. Toplamda kişi başı 3 euro. 3 kişiden 9 euro para verdik müzeye girmek için. Karım çok üzülüyor. Hiç midilli at göremedi diye. Buralara kadar geldik diye midilli midilli dediler. Yalan mı? Midilli'ye gelmişiz o kadar. Midilli de adı nereden geldi mesela? Yani demek ki eskiden buranın atları meşhurmuş ki Midilli. Herkes ona bakıyor galiba. Psycho kim diyeyim. Sınır düşecekler şimdi. Ay bu da iğrenç. Evet arkadaşlar Limonos Manastırı'ndan çıktık. Tam çıkışında bir tane kafe var. Kafeye geldik işte biraz dinlenelim dedik. Buradan 3 tane limonata, bir tane portakal suyu, bir tane şöyle büyük bir milföy hamurlu poğaça gibi bir şey. Bir de böyle uzun yedik açıkçası onu da. Uzun sigara böreği tarzı ama bayağı büyük. Peynirli bir çok güzel bir börek aldık. Bunların hepsi şöyle göstereyim 12.20 euro tuttu. Bilginiz olsun. Ya benim gibi sordu bir tane. Evet oturduğumuz yerde çocuklar dondurma istedi. Hepimize dondurma aldık. Onlar da 12.40 euro tuttu. Maykuş. Ama tanemle Türker bir dondurma istediler. yaladım bu hale. Bu yaklaşık 10 dakikadır tanemin 10 dakikadır yaklaşık yemeye çalıştığı dondurma. Yani Türker bayağı hızlı gitti de dondurma bayağı büyük. Türker'in boyu kadar dondurmaydı neredeyse. Biz de Emine ile birlikte şöyle bir şey aldık. Bunlar 3 euroydu. Şu bildiğimiz bizim Magnum'a benziyor yani. Türkiye'deki Magnum'a benziyor. Bunlar 3 euroydu. Bunlar da 3.20 cent. Evet arkadaşlar bu yoldan şimdi Barbayani
Müzesi'ne gidiyoruz. Uzo Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Pulomari diye bir ilçesi var. Oraya gidiyoruz. Bu müze oradaymış. Rotamızda Callone diye bir yer vardı. Oraya gittik de büyük bir ilçe ama hiçbir özelliği yoktu yani. Bir tane sahili vardı da sahilde çok amşam bir sahil değildi açıkçası. Hiç çekmeye gerek bile duymadık. Direkt oradan yani oraya transit geçtik. Direkt buraya doğru gidiyoruz. Uzo Müzesi'ne doğru. Evet, şimdi Pulomari'ye geldik. Pulomari'den hatta geçtik. Ta sonuna kadar geldik. Sonundan şimdi videomuzu açtık. Komple çekerek Uzo Müzesi'ne doğru gidiyoruz buradan. Hatta şurada ahtapotlar var. Bakın ahtapotlar kurutulmaya bırakılmış. Onları da çekelim. Güzel bir yer ya burası. Yani güzel ama çok denize giren görmedim ben burada. Sakız'ın denizi çok daha güzel yani. Şu anda Molivos tarafına gitmedik. Sadece ben merkez ve güney tarafı için konuşuyorum açıkçası. Daha kuzeyine gitmediğimiz için. Hani Sakız'ın denizi buraya göre daha güzel. Ama Molivos'u görmedim şimdi. Hani Molivos tarafı çok daha güzeldir. Bir şey diyemiyorum. Bugünlük için söylüyorum. Burası da güzel bir yere benziyor. Evet. Akşam falan gelip burada güzel yani yemek falan yenilebilir. Fiyatları da %90 merkezde aynıdır. Yani daha doğrusu hiçbir Ama fark merkeze yoktur. uzak burası. Bir saat var arası. Biz Callone'den buraya indik. Callone'den buraya geliş yani Pulomari'ye geliş bayağı kötü bir yol. Haberiniz olsun. Yani kötü bir yol dediğim çok virajlı, çok dar. Dağların arasında böyle bayağı bir vadiden yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Sonra tekrardan aşağı iniyorsunuz. Bayağı dar bir yol. Haberiniz olsun. Yani kullanacaklar olan varsa öyle bir yol. Biraz önce buradan yani şu müzeden %90 geçtik önünden. Ben fark etmedim ama Eminem dedi ki müze burası ve sen geçtin dedi. Ve doğruymuş. 200 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. Tamam. Evet. Tam atmaz tonları herhalde. Burada şat bardakları falan var. Koymuşlar. Eski şişeleri. Teleskop. Şöyle fıçıları varmış. Fıçı değil de daha doğrusu küp. Burada şişeleri var. Şişelemeleri böyleymiş eskiden. Bu kadar. Küçük, değişik bir müze diyelim. Çok bilgim olmadığı için rakanın ya da uzunun yapılması ile ilgili çok fazla bilgim olmadığı için sadece baktım. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim kötü virajlı yollar dediğimiz
bu yollar. Hani Eminem dedi buraları çekelim. Hiç yoktan hani bahsettiğin yolları da insanlar görsün dedi. Yani biraz önce biz bu yoldan geldik. Tekrar merkeze de bu yoldan gidiyormuşuz. Yani şuralar yine güzel. Çok dar olan yollar var. Mesela önümüzdeki de yine her zamanki gibi yani modeli yüksek bir araba ve Türk plaka. Buraya arabayla gelmek ne kadar mantıklı? Bence yani 4 gün ve üstü kalacaksanız burada kendi arabanızla gelmeniz mantıklı olabilir. Ama 4 gün ve 6 kalacaksanız yani buradan araba kiralamak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bugün bir arabayı getirmek herhalde feribotta yani yanlış bilmiyorsam 100-110 euro civarları herhalde feribotta buraya geldi gittisi. Zaten burada 110 euroya 2 gün rahatlıkla araba kiralayabilirsiniz. Yani kendi arabanızı yormaktansa burada hiç yoktan kiralık arabayla gezersiniz. Kafanız rahat olur. Bence 4 gün ve üstü olmak kaydıyla kendi arabanız mantıklı. Ama 6 bence mantıklı değil. 4 günün altı mantıklı değil. Beni mi çektin sen? Tanem yaşına kaç dedi? Baba bekle. 11 dedi. 11 bir euro. 11'in üstü 2 euro. Bekle. Nereye gidelim? Yüzmeye. Nerede yüzeceğiz? Şurada yüzmeye. Tamam atlamak yok ama tamam mı? Hadi bakalım. Biraz önce niye atladın peki? Özür dilerim. Ya? Özür dilerim. Hadi. Evet arkadaşlar. Merhaba. Biraz duş alıp uyuduk. Daha doğrusu ben uyudum. Biraz dinlendim. Baba, Şimdi çıktık. Evet oğlum. Şimdi çıktık akşam yemeği için. Merkezde sahilde birkaç yer var. Onlardan birine gidip akşam yemeği yiyeceğiz. Böyle sahil boyunca yürüyoruz. Arabayı otelin önüne bıraktık. Çünkü iyi bir otopark alanı bulduk otelin önünde. Baba, Efendim? şu tarafta. Tamam. Onun için arabayı çıkarmadık hiç. Emine yürüyelim dedi. Ben de tamam karım dedim. Yürüyelim. İlla şey yapacak yani. Ben buradayım. Bugün ayın 17'si, yarın ayın 18'i. Tanemin doğum günü. Tanem biraz heyecan küpü. Bir kere oluyor. Yok canım biz yılda 2 sefer kutluyoruz. Biz yılda 2 sefer kutluyoruz canım. O kimdi ya? Volkan Konak mıydı? Όταν γίνεται ναρκοκίνησμα, άστο αδερφέ. Ναι, οι περισσότεροι φίλοι μου μπάτσι είναι. Λοιπόν, όταν γίνεται και λόγω της οικονομίας 35 χρόνια. Bunlar da Midilli'nin erkek dedikodu tayfası. Akşamlar orada oturup dedikodu yapıyorlar. Bugün gün içerisinde ne yaptın? Ya da siyaset yapıyorlar. Yani o da olabilir. Erkekler genelde doğru. Emine'nin dediği doğru. Erkekler genelde yan yana geldiklerinde konuştukları iki konu vardır. Ya spor ya siyaset. Arkadaşlar böyle bir yerde oturduk. Yemeğimizi yedik. Şimdi hesap ödeyeceğiz. Hesap ödedikten sonra ne kadar hesap ödedim hepsini söyleyeceğim. Meşhur Midilli'de şişmanın yeri var.
Çok lezzetli değil ama herkes biliyor. Onun için buraya geldik, burada yedik. Ne kadar hesap ödediğimi söyleyeceğim. Birazdan ödeyeyim. Diğer yerde videoyu açıp söylerim. Evet, şimdi ödemeyi yaptım. Ödeme ne kadar? 56 euro tuttu. 56 euroya neler yedik? Şöyle bir kalamar, bir karides ama jumbo karides. Bu tereyağında falan değil yani. Direkt tavada kızartma jumbo karides. Yaklaşık da 6 tane vardı değil mi Emoş? 6 tane vardı. Bir tane cacık, bir tane Yunan salatası, bir patates, 2 su. 2 su, bir köfte porsiyon söyledik. Bunların hepsi 56 euro tuttu. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Yok. Bunları söylemiştik aynen. Bunlar 56 euro tuttu. Alkol içecek yoktu. Su içtik. İçimiz yanmış. Bol bol su içtik. Ama kart geçmemiş burada. Direkt nakit alıyorlar. Haberiniz olsun. Hani buraya geldiniz, yemek yediniz, kartla ödeme yapayım derseniz kart yok. Yani yanınızda muhakkak nakit olsun. Yemeği yedikten sonra bir dondurmacıya uğradık ilk baş. Dondurmacıda dördümüz de dondurma yedik. Dondurmacıda ödediğimiz rakam 12 euroydu. Kişi başı 3 euro tuttu. Oradan çıktık, bir kafeye geldik. Kafe, bar tarzı bir yere geldik şu anda. Kava. Hadi kava. Aynen. Kava diye bir yermiş ismi. Ben bir tane bira söyledim. Emine bir tane mojito söyledi. Mojito. Bir tane de taze portakal suyu söyledik çocuklara. Şu anlık hesap 16,5 euro. Mojito'nun fiyatı 7 euroymuş. Bira 5 euro. Taze portakal suyu da 4,5 euroymuş. Bu kadar. Şöyle gösterelim. Nasıl bir yer olmuş. Biraz önce burada barda otururken, daha doğrusu bar değil de kafede otururken burada bir dilenci gördük. Dilenci geldi. Buranın dilencisi bile çok değişik. Çocuğun yaşı maksimum herhalde 30 yoktur yani. 25-30 arası diyelim de. Çocukta piercing, küpe, dövmeler sağlam. Hani sıksa taştan su çıkartır. Adam dilencilik yapıyor. Şaşırdık yani. Garip. Ama bayağı bir enteldi yani. Entel böyle piercingli, küpeli. Aynen modern dilenciydi. Birinci gün sonu. Gel çıkıyor dur. Geldik şimdi otelimize girmeye. Yatalım, dinlenelim. Sabah tekrardan saat 8-9 gibi çıkmış oluruz. Tekrardan yola düşmüş oluruz. Sabah görüşürüz. İkinci günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.